Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle beraber aklımdaki kişinin kalbindeki ben miyim yoksa üçüncü kişi mi, bununla ilgili bir yorumda bulunacağım. Kanalı takip etmeyi, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca aşağı tarafta da geçecektir. Instagram üzerinden Kuzgun Tarot olaraktan benimle iletişime geçebilir. Özel danışmanlık hizmetlerimden de yararlanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bir süredirden beri video akışında, videoları yüklememde ufak bir aksama yaşandı. Bunun için özür dilerim sizlerden. Fakat yoğunluktan dolayı videoları birazcık geç atmaya başladım. Bundan dolayı özür diliyorum. Tekrardan daha detaylı, daha fazla videolarda yükleyeceğim. Fakat burada sizden ricam, lütfen yorumlama yapmayı unutmayın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi hadi gelin hep beraber falımıza geçelim. Yorumlamamızı yapalım. Evet bakalım şimdi. Öncelikle aklındaki kişinin güncel enerjisi neymiş? Onunla ilgili bir bakımda başlayalım sizlerle beraber sevgili dostum. Evet. Evet sevgili dostlar. Aklındaki kişinin güncel enerjisine baktığın zaman iletişim ve haberleşme ve ayrıca seninle ilgili durumları, duyguları ve düşünceleri araştırma içerisinde olduğu gözüküyor. Özellikle bu yakın süreç içerisinde, çok değil birkaç gün içerisinde bir iletişim durumunun ulaşacağı gözükmekte. Bunun haricinde olaraktan sevgili dostum, aklındaki kişinin de sağlıkla alakalı bazı sıkıntıların olduğunu görmekteyim. Bu sağlıkla ilgili sıkıntılarda açıkçası şöyle bir şey söylemek istiyorum sana. Çok ciddiye alınacak bir şey değil. Kronik bir rahatsızlık olabilir. Bu nezle, grip tarzında bir şey olabilir. Çok fazla böyle endişelenecek bir durumu olmadığı gözükmekte. Evet sevgili dostum, özellikle bu aralar her ne kadar iletişim kanallı bir seninle etkileşim içerisinde olmayı düşünse de unutma ki özellikle bu iletişim zamanında tahammül seviyesinin de azalmalar olduğunu görmekteyim. Özellikle bu kişiye karşı konuşmalarınızda, yapmış olduklarınızda birazcık daha küçümseyici bir yaklaşım mı sergiliyorsunuz buna? Tam olarak bilmiyorum ama bu konuda bir tahammülsüzlük durumu varmış. Sürekli bir suçlama durumu içerisindeyseniz bu kişiye karşı bundan çok fazla müzdarip olduğunu da söyleyebilirim. Birazcık bu konuda canı sıkılmış. Fakat bu kişi özellikle bir konuya yoğunlaştığı ve bu konuda inatçı bir şekilde sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu da görmekteyim. Hatta bununla ilgili de kendi sınırlarını, kendi yapmış olduğu çalışma içerisinde sınırları da zorladığı da gözüküyor. Bayağı canhıraş bir şekilde bir çalışma içerisinde olduğu gözüküyor sevgili dostum. Peki üçüncü kişinin varlığıyla alakalı olarak da bir güncel enerjisine bakayım onun da. Şöyle bir kardıktan sonra. Evet sevgili dostum. Bu üçüncü kişiyle alakalı olaraktan özellikle aklındaki kişi de buna dahil olaraktan ikili ilişkilerde sorunlar ve e, problemler olduğu gözüküyor. Özellikle hayatı içerisinde şu anda herhangi bir şekilde bir ilişki, arkadaşlık, dostluk durumlarından da uzaklaştığı anlaşılıyor. Fakat bu insan başka bir olaya, başka bir duruma e, detaylı bir şekilde bir mercek altına almış, bir odaklanmış. Bu daha çok içsel, kendi içsel durumuyla alakalı. Bundan dolayı bu üçüncü kişinin aklındaki kişiyle olaraktan temasının da birazcık daha azaldığı gözüküyor. Bu konuda da gayet de gayretli. Yani bu içsel sıkıntıyla alakalı durum, kendisiyle alakalı bir
yenileme olabilir, kendi içsel sorunlarıyla alakalı olabilir. Bir bu işi çözme durumuna odaklandığı da gözüküyor. Ve bu konuyla ilgili çözüme ulaşması için sınırları zorladığı gibi çevresine de gayet sert bir tutum içerisinde, mizaç içerisinde, daha çok bencilleşmiş bir hava yapısı içerisinde ki aklındaki kişiyle olan ilişkisinde de bir direktifler vermekte, onu bu konuda birazcık daha kendi isteğine göre bir zorlama, bir zorbalık durumu içerisine soktuğu da anlaşılmakta. Bunu da sana söyleyebilirim. Ve özellikle ilişki içerisinde de kendi enerjisiyle alakalı olaraktan daha bir realistik bir yapıya, gerçekçi bir yapıya tutunmuş. Duygusal olaraktan hislerini arka planda bırakmış olduğu gözüküyor. Bu kişiye karşı kapılarını birazcık daha kapatmış ve direktif üzerinden şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın, ben bunu istiyorum diye başkalarının duygularını hiçe sayaraktan kendi isteklerini onun üzerinden yapmaya çalıştığını görmekteyim. Ve bu konuda da gayet başarılı olduğu da anlaşılıyor. Ve başarılı olmasıyla beraber özellikle egosal durumlarda kendini iyileştirdiğini, kendini güçlendirdiğini görmekteyim. Sevgili dostum, özellikle aklındaki kişiyi bu konuda çok fazla zorladığı gözüküyor. Ve bu zorlama durumları da birazcık daha e, ilişkilerinde de kopmalara doğru bir yol açtığı da anlaşılmakta. Bunu da sana söyleyebilirim. Özellikle aklındaki kişi onu mutlu etmek için, onunla ilişkisini devam ettirmek için çeşitli eylemlere girmiş. Fakat bir türlü karşısındaki kişiyi istediği şekilde mutlu edemiyor. Bundan dolayı da çok da canı sıkkın olarak gözüküyor. Fakat üçüncü kişi gayet mutlu çünkü onu resmen bir kum torbası gibi düşünebilirsin. Böyle onu böyle bir kum torbası gibi sürekli olarak bir dövme hali içerisinde. Tabii ki bu bir gerçek gerçekçi olarak düşünme. Bunu birazcık daha bir şeyleri metaforik olarak anlatıyorum sana. Resmen onun üzerinden hayatın ona dayattığı, zorladığı şeylerin böyle intikamını alıyor sanki onun üzerinden. Böyle onun üzerinden bir öfkesini, nefretini onu hırpalayarak, onu zorbalayarak üzerinden bu bir intikam alma durumunun olduğunu, üzerinden bu negatif enerjiyi atma durumunun olduğunu görmekteyim. Ama aklındaki kişinin de bu konuda müzdarip olduğu da anlaşılıyor. Peki aklındaki kişiyle aralarında ne gibi bir durum olacak? Gelin onlara şöyle bir bakalım. Evet. Evet sevgili dostum, özellikle üçüncü kişinin bu kişiye karşı bir maskelediği, sahte tavırlar takındığı ve duyguları yönettiği hem ilişki açısından hem de beraberlik açısından kendisinin içindeki o duyguları yansıtmadığı, daha çok böyle bir maske takarak ben seninle gerçekten mutluyum, güzel bir ilişki geçiriyorum diye karşıdaki kişiyi bu anlamda beslediği ortaya çıkıyor. Ama çok yakın bir zaman içerisinde özellikle maddi açıdan bir kavga durumunun oluşacağı da görünüyor. Aklındaki kişiyle üçüncü kişi arasında özellikle aklındaki kişinin yakın bir zamanda maddi açıdan ona destek vermemesi, onun isteklerini yerine getirmemesi ilişkide e, iplerin kopma döneminin olduğunu göstermekte. Ve bu konu hakkında da ayrıca şöyle bir şey var. Bir genç bir insanın da bu aklındaki kişi ve üçüncü kişi arasında ortak olarak tanıdıkları genç bir insan var. Bu insan bunların ilişkisi içinde böyle bir destekleyici bir rol üstlenmiş.
onların arasını buluyor, arasında köprü oluşturuyor, onlara haber getirip götürüyor, bir yerlerde buluşturuyor ve bunların ilişkisini düzeltmeye çalıştığını da görmekteyim sevgili dostum. Büyük bir ihtimalle de bu kişi bir erkek olarak da sana söyleyebilirim. Muazzam bir çaba harcıyor. Sanki birazcık da bundan bir nemalanma, bundan bir çıkar elde etme durumu var. Bu ortak olarak tanıdıkları kişide. O yüzden bunların ilişkisinin bitmemesi için büyük bir gayret sarf etmekte sevgili dostum. Ama şöyle de bir şey var. Aklındaki kişiyle alakalı olarak ee, bir karar vermiş ve bu kararı da üçüncü kişiye açıklıyor ve bu almış olduğu kararda da çok büyük bir başarı ve mutluluk yaşayacağı da gözüküyor. Üçüncü kişi özellikle bu karar karşısında çaresiz, yalnız ve ne yapacağını bilmiyor ama bu kararla beraber almış olduğu güçle ilişkisinde rüzgar onun tarafından esmekte. Aklındaki kişi tarafından e, rüzgar esiyor ve büyük bir başarı, büyük bir zafer elde etmiş gözüküyor. Açıkçası devamındaki olan süreçte bu zafer elde etmesi üçüncü kişinin ben bunun altında kalamam ve bunun sana bedelini çok ağır bir şekilde ödeteceğim diye bir isyana kalktığı da anlaşılmakta ilişkilerinde ve farklı bir yol arayışı içerisinde özellikle aklındaki kişiye bir şeyler ödeteceği, bir bedel ödeteceği ve bununla ilgili de bazı çalışmalar ve hazırlıklar içerisinde olduğu ve bu çalışmalarda da başarılı olduğu gözükmekte. Üçüncü kişi özellikle birazcık daha öfke durumu hali içerisinde ee, seninle alakalı olarak bir bağının kopmadığını da aklındaki kişiyle hissetmekte ve bunun da intikamını almak istediği de gözüküyor sevgili dostum. Peki aklındaki kişinin kalbinde sen misin yoksa üçüncü kişi mi var? Gelin ona da bir şöyle bir bakalım. Evet, kartlarımı kardıktan sonra önümüzdeki süreç içerisinde özellikle aklındaki kişinin hem seninle ve hem de üçüncü kişiyle ilişkilerinde büyük bir ayrılma, kopma ve yıkım enerjisinin olduğu gözüküyor. Aklındaki kişi özellikle büyük bir yıkım yaşayacağı bu konuda gözüküyor. İki tarafla da büyük bir sürtüşme içerisinde olacağı ve ilişki durumunda bozulmalar olacağı ve yalnız kalacağı gözükmekte. Aslında bu bir karar almış olduğu kararlar onun cephesinde hiç de istediği gibi sonuçlanmamış ve açıkçası bir ikili oynadığını da görüyorum. Aklındaki kişinin duygularını bahsetmediği, gerçek hislerini de bahsetmediği ve herkese de kapılarını kapattığı gözüküyor ve özellikle bir intikam hissi doğmuş aklındaki kişiye ve bunu da maddiyatla, bunu da ailevi olayları ortaya sürerek bu intikam alma durumunu da yapacağı gözüküyor. Ama ben daha ziyade bir maddiyatla bir yapacağı çalışmayla ilgili e, bir intikam alma, bir hırs alma, beni nasıl kararlarımı dinlemezsiniz, kararlarımdan nasıl saygı duymazsınız diye bir e, eyleme geçecek ve bunu da maddi açıdan, parasal açıdan ya da mevkisel açıdan bunu kullanarak sizin üzerinizden yapacağı da gözüküyor sevgili dostum. Peki bu şimdi şöyle bir şey var. Bu intikam durumu maddi açıdan yani şunu bir netleştirelim. Nasıl bir durum yapacak? Evet sevgili dostum, özellikle yeni bir oluşum, yeni bir ortaklıklarla gelirinin yükseleceği gözüküyor. Bu kişinin yeni bir yapılanmaya gitmiş
ve özellikle çevresindeki insanlara aşkla ilgili durumlarda da bu geçerli. Kendisini ispatlayacak ve hiç kimseye ihtiyacım yok mesajı verecek. Fakat bu hem seninle hem de üçüncü kişiyle alakalı olaraktan e, her iki tarafın da kalbini kıracağı ve yeni bir ilişki, yeni bir kişiyle tanışacağı da gözüküyor. Bu yepyeni olan kişi de bir taze, yeni bir bambaşka bir ilişki durumunun da yaşayacağı gözüküyor. Bunu da sana söyleyebilirim. Bu ilişkide de çok da e, büyük bir mutluluk, zevk alma durumu, hayattan zevk alma durumunun da olduğu gözükmekte sevgili dostum. Bunun dışında da kişinin de özellikle bu yeni ilişki durumunda da karşı tarafa aktardığı durumda birazcık daha mağdur edebiyatı olarak gözüküyor. Özellikle seni ve üçüncü kişiyle olan yaşadığı durumları yalanlar katarak birazcık daha karşı taraftaki kişinin ilgisini çekmek için, bu yeni kişinin ilgisini çekmek için bana böyle yaptılar, şöyle yaptılar diye beni arkamdan hançerlediler. Bana istenilen ilgiyi ve alakayı göstermediler. Ben hep yaptım. Onlar bana hep sırt döndü, hainlik yaptı diye yeni kişiye de atmış olduğu yalanların da olduğu ortaya çıkıyor sevgili dostum. Peki evrensel mesajlara bakacak olursak acaba bu konuda nasıl bir mesaj verecek? Gelin ona da şöyle bir bakalım. Evet, şöyle ya ortadan ikiyi kestikten sonra. Evet sevgili dostum. Özellikle iç dünyanda seni dürten, sana sürekli olarak bununla ilgili bir uyaran durumlar olduğu ortaya çıkıyor. Bu durumları çok dikkatli bir şekilde göz ardı etmeden, işte kabullenmeden, çünkü bazı mesajlar alıyorsun, bunları göz ardı ediyorsun. Bunu söyleyebilirim sana, bunları artık göz ardı etme. Bu konuda inanılmaz şekilde uyarılıyorsun. İçinden geçen şeyleri kendinle uyumlayamasan bile içine doğan şeyler, sana verilen mesajlar, evrensel olarak mesajlar, yaşadığın bazı eş zamanlılık durumlarında sana haberler verildiği fakat sen bunları üzerine konduramadığın gözükmekte. Bu konuda kendinize ve hislerinize inanmanız çok önemli sevgili dostum. Peki bu aklındaki kişi ve üçüncü kişiyle alakalı bir mesaj istesem bakalım bana ne diyebilirsin? Evet, özellikle bu iki kişinin ilişkisinde yeni gelişimler olduğu da gözükmekte, yeni gelişmeler olduğu anlaşılmakta. İki tarafın da aslında egosal olaraktan istediği şeyler var ve bu egosal olarak istediği şeyler iki tarafında bambaşka. Zaten aralarındaki bu ilişkideki çatırdama durumu da tam da buradan dolayı olduğu gözükmekte. İkisi de artık kendilerini daha fazla tutamayıp kendileriyle alakalı istekleri birbirlerine söyleyecekler. Hayat şekilleri de buna göre evrileceği anlaşılıyor. Ondan dolayı iki tarafın da farklı istediklerinden dolayı bir uyuşmazlık durumunun olduğu ortaya çıkmış sevgili dostum. Peki üçüncü kişiyle alakalı olaraktan önümüzdeki süreçte bir ayrılık gözüküyor mu bunlar arasında aklındaki kişiyle, ki bunu da söyledim, veya bununla ilgili bir mesaj alalım. Evet, kavgalar var. Özellikle otoriter yönetimde kavgalar var ve aklındaki kişi özellikle adil olduğunu düşünse bile üçüncü kişi bu konuda hakkımı yiyorsun, beni kesinlikle dinlemiyorsun, hislerime kulak vermiyorsun diye bir haykırışı var ve bundan dolayı da aralarında bir çatışma durumu ve üçüncü kişinin
hırsa kapılma durumu, öfkelenme durumu var. Aralarındaki sevginin azalması var. Daha çok birbirlerine diş geçirme durumuna doğru evrilmiş. Ve şöyle de bir nokta var ki sevgili dostum, bu üçüncü kişinin de e, bu üçüncü kişinin de yeni bir sevgili durumuna dair bazı işaretler ve emareler var. Fakat bu sevgili durumu, bu yeni ilişki durumu üçüncü kişinin açıkçası kendisine yeni bir kurban açısından bakıyor. Bir ilgi yok, bir heves yok. Tamamen kendi içsel dünyasını e, mutlu etmekle alakalı, kendini düzeltmekle alakalı, ona böyle resmen kul köle olacak, ona tapınacak gibi böyle bir yeni bir kişi avında olduğunu da ve bununla ilgili de kişiyle konuştuğunu da görmekteyim sevgili dostum. Peki aranızdaki geçen ya aralarında geçen bu konular süre gelirken bu konuyla ilgili herhangi bir uyarı alabilecek miyiz? Yapman gereken sana tavsiye açısından olabilir, bir mesaj verme açısından olabilir. Bir bakalım ona da bir. Bunun için melek kartlarımdan yararlanacağım. Evet, şöyle de bir kestikten sonra. Evet, bu açıkçası senin hayat yolculuğunda karşılaşacağın çok önemli bir vazife durumunun olduğunu görmekteyim. Özellikle kader planında bu durumu aşmanla alakalı olaraktan karşına gelmiş. Bu durumu alnın akıyla aşacağın gözüküyor sevgili dostum. Ve özellikle bu aklındaki kişinin ilişki içerisindeyken sana yapmış oldukları e, davranışlar ve tarzların da birazcık daha kendi isteklerine, bu gerek ruhsal, duygusal, gerekse tensel temas, cinsellikle ilgili konularda sürekli olayı kendine çekiyor. Burada amaç senin duygularının hiçbir önemi yok. Kesinlikle ve kesinlikle ben kendi öz benliğim ne istiyorsa onu istiyorum ve sen de buna uyacaksın dediği bir durum var. Kesinlikle bunu kabul etme ve bu konuda karşı gel, hayır demesini bil. Çünkü yumuşak karnını kullanıyor olabilir. Ama merak etme. Bunun bedelini sana yaşattıklarının bu konuyla ilgili duygularını arka plana atması, seni önemsememesi gibi duygularda bunun bedelini de ödeyecek. Kimsenin hakkı kimsenin üzerinde kalmayacak. Çok fazla gözyaşı dökmüş olabilirsin. Çok fazla içsel olaraktan ah etmiş olabilirsin. Bunların karşılığını da alacaksın. Bunun bedelini kendisi ödeyecek ve hatta yani bu konuyla ilgili bir ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu konuyla ilgili bir dua çalışman varsa ettiğin duaların da karşılığını da alıyorsun. Bu konuda ahenge geliyorsun sevgili dostum. Ve şöyle bir şey var. Ruhsal açıdan da bu dua enerjisi, dua frekansı ile alakalı olarak çok yüksek bir şu anda an ve zaman. O yüzden etmiş olduğun duaların çok etkili olduğunu görmekteyim sevgili dostum. Bunu da sana söyleyebilirim ve onun özellikle senin ahını aldıktan sonra yaşayacağı çok büyük bir kaotik bir durum ve yaşayacağı çok büyük bir onu kendisine getirecek bir durum içinde kalacağı da gözüküyor. O süre zarfında da seni hatırlayacak ve yeni bir farkındalığa varacak. Özellikle senin ve seninle alakalı ilişkinde bir farkındalığa varacak. Bundan dolayı da seninle tekrardan iletişime geçme durumunda kalacak. Seninle arayı tekrardan düzeltmeye çalışacak. Bunun da dediğim gibi yaşayacağı olaylarla alakalı bir farkındalığa varıyor aklındaki kişi ve senden bu konuda da bir özür dileyecek. Eğer sen bunu kabul etmezsen yaşayacağı süreç devam ediyor olarak
gözüküyor ve evet, son olarak da bu konuyla ilgili demiş olduğum gibi bu konuda destekleniyorsun ve aklındaki kişiyle alakalı olaraktan bir güç elde ediyorsun. Ona karşı artık daha güçlendiğin bir süreç oluyor ve yaşayacağın olaylar, ilerleyeceğin olaylarda aklındaki kişinin gözünde ve kalbinde yükseleceksin. Senin farkını, senin ilişkiye bakış tarzını, senin ilişkide yapmış olduklarını, vermiş olduğun o değerleri tekrardan anlama, kavrama durumu içerisine geçeceği de gözüküyor ve dediğim gibi tekrardan bir sadakat durumu gerçekleşecek sana karşı. Çünkü öyle bir şeyler yaşayacak ki, öyle bir durumlar yaşayacak ki, özellikle maddiyatla bir sınanma durumu var. Zaten bununla ilgili de çalışmaları var. Düşmeyeyim tarzında maddiyatla sınanacak olduğu gözüküyor. Bundan dolayı senin eee, demiş olduğum gibi senin farkını anlayacak ve tekrardan senden bu konuda özür dileyip sadakat içerisine geçeceği gözüküyor. Ama dediğim gibi bu konuda bu kadar yaşanacaklardan sonra tilki kürkçü dükkanına tekrardan geri dönüyor ve zaferle sonuçlanıyor. Senin bu çıkmazlarda, bu durumlardaki sonuç olaraktan senin zaferin, senin başarın olaraktan gözüküyor. Evet sevgili dostlar, bugünkü açılımda da sizlere yorumlamalarımı sundum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür eder. Başka bir açılımda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.